Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Saraylara layık bir kuzu tandırı yapacağız. Kavanozda yapacağız. Normal evimizde kullandığımız fırınlarda yapacağız. Benim çok merak ettiğim bir tarifti. Hep beraber yapalım, bu kavanozlar çatlıyorlar mı, patlıyorlar mı görelim istedim. Böyle büyük boy bir kavanozum var çünkü inciklerimin boyu biraz büyüktü. Siz aldığınız inciklere göre kavanoz kullanabilirsiniz. 4 adet kullandım ben inciyi. Böyle etlilerden seçin, ne kadar etli olursa o kadar da güzel olur. Ne yazık ki bu inciklerde biliyorsunuz kemik oranı çok fazla oluyor. Deniz tuzu kullanacağız ve içine hiç su koymayacağız. Sadece sıvı yağ, yani zeytinyağı ve tereyağı ilave edeceğiz. Ağzını sıkı sıkıya kapatacağız. Çok az tuz ilave edin. Şöyle böyle bir tatlı kaşığı kadar tuz yeterli gelecektir. Piştikten sonra da ilave edebilirsiniz. Bu lezzetini arttırmak için biraz da. Zeytinyağını da yine bu kadar ete yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ettim. 2 yemek kaşığı da tereyağı ilave ettim. Ben kuzu incik kullandım. Böyle kemikten ayrılacak mı merak ettim. Yani o kadar güzel pişecek mi merak ettim. Bunu da size göstermek istedim. En güzel etin piştiğini o şekilde anlarız. Kemiği rahatça bıraktığı zaman anlarsınız ki o et lokum gibi pişmiş demektir. Şimdi üzerine kullanacağım yağlı kağıtlı alüminyum folyolar var. Serpişirler var. Onlardan kullandım. Biliyorsunuz bu alüminyum folyolar yiyeceklere değmemesi gerekiyor. O yüzden böyle çok güzel bir üretimde bulunmuşlar. Onları tebrik ediyorum. Eğer şayet evinizde yoksa önce yağlı kağıda sonra alüminyum folyoya sararak da pişirebilirsiniz. Fırının alt tabanına oturtturdum, böyle alttan bir yükseğe ızgaranın üzerine koydum. 180 derecede yaklaşık 1,5 saatte pişti benim kuzucuklarım. Pişmiş halini ben size an ve an göstereceğim. 10 dakika arayla göstereceğim ama bu sırada ben size bademli güzel bir bulgur pilavı hazırlayacağız yanına. Onu göstermek istiyorum. Tereyağını tencereye aldım ve bademleri içine ekliyorum. Artık o tamamen sizin vicdanınıza kalmış. Bir avuç kadar bademim vardı, attım içine. Bir küçük pakette dolmalık fıstık içine ilave ediyorum. Diyelim ki badem yok, fıstık yok, evinizde cevizle de yapabilirsiniz. Cevizle çok yakışır, emin olun. İçine bir adet küçük baş soğanı küçük küçük el rondosuyla çektim. Dilerseniz rendele edebilirsiniz soğanı. Şimdi güzelce böyle hafif pembeleşene kadar kavuracağım. Daha sonra içine çok lezzetini arttıracak olan havucu ilave edeceğim. Bir tane havuç içine ilave ediyoruz. Böyle içine tatmak tatmak bir tat veriyor. İç pilavın olmazsa olmazı bana göre havuç. Havucu da yine rendeleyerek içine ilave edebilirsiniz. Ben el rondosu kullandım. Havuç da biraz öldükten sonra bulguru ilave edeceğiz. Şimdi bunu beyaz pirinçle yapabilirsiniz ama benim kullandığım bulgur başbaşı bulguru. Lütfen dikkat edelim. Raflarda göreceksiniz. Normal pilavlık bulgurların yanında başbaşı diye bulgur olur. Bulgurdan daha irice, çok daha fazla lezzetlidir. Tane tane olur. Gerçek bulgurdan ne farkı var dedirtecek kadar birbirine benziyor. Fakat lezzeti de bir o kadar ayırıyor. Hiç denemediyseniz mutlaka deneyin. Ben bu bulgurun müptelası oldum. Şimdi bu şekilde güzelce şöyle hafif döndürüyorum. Sadece bulgur o hali hazırdaki suyu çeksin diye döndürdüm. İçine et sulu su ilave edeceğim. Sıcak su ilave ediyorum içine. 2 bardağı 4 su bardağı ilave edeceğim. 2 bardak bulgura 4 su bardağı su ilave edeceğim. Birini et suyu kullandım. Et suyularını evde kendim yapıyorum. Buraya da linkini ekliyorum. Dilerseniz bakabilirsiniz. Çok güzel ilikli kemik suları hazırladım. Bu şekilde güzelce pişecek. Yeni baharını ve tarçınını ilave edeceğim. Tuzunu ilave edeceğim. Altını kısıp güzelce demlenmeye bırakacağım. Ve pilavın bütün suyu çekti. Şimdi demlenmesi için onu kenara alacağım. Ben de bu esnada size an ve an fırından görüntüler paylaşacağım. Yaklaşık 15 dakika arayla çektiğim bu videolarda nasıl güzel piştiğini, kuzunun ne kadar güzel aromalı piştiğini görebilirsiniz. Üstelik fırın batar diye korkmuştum, böyle o artık kağıt patlar mı, o fırının içine suları akar mı diye korkmuştum. Bir damla bile altına yağ ya da su bırakmadı. Aynı düdüklü tencerede pişer gibi
havasız böyle kendi halinde yavaş yavaş pişti. Bu 1,5 saat içinde fırının altına patlıcan, biber, soğan, sonradan pişman oldum. Keşke dedim böyle ızgaranın üzerine koysaydım, onlarla da köz salatası yapsaydım. Üstelik bu yemeğin yanına da çok yakışır köz salatası. Size şiddetle tavsiyemdir. Ya da böyle 1 litrelik kavanozlardan 3-5 tane koyup da o şekilde de pişirebilirsiniz. Fırını ağzına kadar da doldurabilirsiniz. Benden sonuna kadar size destek. Bakın artık en son pişti ve fırından alıyorum. 1,5 saat, 1 saat 20 dakika kadar bir sürede pişti. Ben 10 dakikada fazladan tuttum. İçinde dinlendirdim. Şimdi size şöyle dökeceğim. Pilavımı servis edeceğim. Bakalım bizim kuzu incikler ne kadar güzel pişmiş. İçine bir damla bile su koymadım. Tamamen etin kendi suyu, kemiğin kendi suyu. Mis gibi kokuyor. Bu dışarıda yediğiniz tandırlara 10 basar. Gerçekten çok lezzetli oldu. Ben bir tandır sever olarak bunu söylüyorum. Dışarıda yediğim zaman kuzuyu mutlaka tandır söylemeyi severim. Çünkü bu böyle lokum gibi dağılır. Hiç ağızda büyümez. Bu lezzeti seviyorum. Ben şimdi size şöyle kemikten ayıracağım. O şekilde de göstereceğim. Pilavım çok güzel dinlendi. Şimdi bir de pilavla servisimizi yapalım. Kıtır kıtır bademleriyle lezzetli iç pilavım artık hazır. Şöyle bir servis tabağına aldım. Şimdi üzerine etleri dizeceğim ve eti sizin için şöyle bir kemikten ayıracağım. Bakalım ne kadar kolay ayrılacak. Gerçekten şahane pişti. Böyle ağzınızda eriyen lezzetli bir kuzu incik tandır oldu. Bu tarifi internette gördüğüm zaman bu kavanoz patlamaz mı, fırınımı bozmaz mı, etlerde ziyan olmaz mı diye bir sürü aklımda deli sorular vardı. Artık bu kavanozla pişirme işine bayıldım, kesinlikle bayıldım. Yani bir tandırın verebileceği bütün lezzeti veriyor, inanın bana. İnşallah bu lezzetli tarifimi denersiniz ve ne demek istediğimi anlarsınız. İnşallah böyle kavanozlu tariflerde çekmeye çalışacağım. Gerek tavukla, gerek kuşbaşı etle. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.